Merhaba, üroloji uzmanı Emre Erdem Akkaya ben. Bugün size böbrek taşlarını nasıl azaltabiliriz? Bununla ilgili kısa bir video sunumu olacak. Kliniğimize gelen her 4 hastadan bir tanesi 2 yıl içerisinde tekrar böbrek taşıyla kliniğimize başvurmaktadır. Neler yaparsak azalır böbrek taşlarımız? En başta su alımı. Su alımı neye göre, neye dikkat etmeliyiz su alımında? Eğer günlük idrarımız 800 cc'den 1200 cc'ye çıkarsa taş oluşum ihtimalimiz de %81 oranında azalacaktır. En önemli kriterlerden birisi de budur. Günlük aldığımız kalsiyum ve magnezyum miktarı. Günlük aldığımız kalsiyum miktarı eğer 1 gramın altında kalırsa, diyette önerilen hedef miktar 1 gramdır. Oksalat emilmesi artar. Eğer kalsiyum aldığımız zaman oksalatla birleşerek bağırsaklardan emilmeden atılmasını sağlayacaktır. O yüzden diyette aldığımız kalsiyum ve magnezyuma dikkat etmek gerekiyor. Günlük aldığımız tuz miktarı. Günlük aldığımız tuz miktarını 2 ya da 3 gram arasında sınırlamak gerekmektedir. Eğer tuz miktarı artarsa taş oluşumu gene artacaktır. Günlük aldığımız potasyum ve yaptığımız alkali diyet. Potasyum ve alkali diyet idrarımızın pH'ını yükseltir ve idrarın asitliğini azaltır. İdrarın asitliğinin azalması da gene kalsiyum oksalat taşlarının azalmasını sağlayacaktır. Günlük aldığımız protein miktarı. Günlük aldığımız protein miktarını kısıtlarsak, özellikle kilogram başına 1,5 gramın altına indirebilirsek hastalarda taş oluşumunda azalmakta görmekteyiz. Özellikle hayvansal olanlarda. Sitrat alımı. Sitrat nedir? Sitrat kalsiyumla birleştiği zaman kalsiyumun eriyip idrardan atılmasını sağlayan, ama sitrat ortamda azaldığı zaman da oksalatla kalsiyumun birleşmesinin arttığı bir maddedir. Eğer sitrat alırsak onu da en kolay limonla alabiliriz. Kalsiyum bizim idrarımızda kristalize olmadan atılacaktır. Bunu da günlük diyetinize 1-2 tane limon ekleyerek sağlayabilirsiniz. Oksalat. Oksalattan fakir diyet. Oksalattan fakir diyeti nasıl yaparız? Yeşil yapraklı sebzelerde bulunur en çok oksalat. Fındıkta bulunur, çikolatada bulunur, ıspanakta en çok bulunur. Oksalattan fakir diyet yaparak da kalsiyum oksalat taşlarında bir azalma sağlayabiliriz. B6 vitamini. B6 vitamini eksikliğinde hastalarda eğer B6 vitamini takviyesi yapılırsa taş oluşumunun riskinin %30 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Bu da bir ciddi bir oran. Bununla beraber probiyotikler, bunlar da son dönemde, son birkaç yılda popülerize olmaya başlamıştır. Bağırsaklarımızda oksalatı parçalayan bakteriler yaşamaktadır. Oksalatı parçalayan bakteriler probiyotiklerle artabilir. Eğer oksalatı parçalayan bakteriler artarsa oksalat emili de azalacağı için taş oluşumu gene azalır. Ama antibiyotik içerseniz, antibiyotik içtiğiniz zaman oksalatı parçalayan bakteri öleceği için oksalat emili de artabilir. Bununla ilgili hala devam eden çalışmalar mevcuttur. Fitik asit. Fitik asit en çok kepekli tahıllarda ya da bakliyatlarda bulunur. Fitik asit de diyette alındığı zaman taş oluşumunda azalma tespit edilmiştir. Bununla beraber şekerli içecekler, yani sukroz ya da fruktoz katkısı olan içecekler, kolalı içeceklerin taş oluşumunu arttırdığı gösterilmiştir. Çok basit olarak bakacak olursak şuradaki 5-6 öneriyi uyguladığımızda taş oluşumu ihtimalinizde çok bariz bir şekilde azalma tespit edeceğiz. Ama ne olursa olsun bu önerilere uymadan önce mutlaka bir üroloji doktorunuza danışın. Onun önerileriyle hareket edin. Sorularınız ve yorumlarınız olursa cevaplamakta memnuniyet duyarım. Teşekkür ederim.